Fatma Bahar ile Okuma Köşesi. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Yazan Grimm kardeşler. Bir zamanlar uzak bir ülkede kış günü kar yağarken bir kraliçe penceresinden dışarıya bakarken şöyle dua etmiş. Kar gibi beyaz tenli, kan gibi kırmızı yanaklı, cici gibi siyah saçlı bir kızım olsun. Kısa bir süre sonra bir kız çocuğu doğmuş. Ona Pamuk Prenses adını vermişler. Kız gerçekten kraliçenin duasındaki gibi beyaz tenli, kırmızı yanaklı ve simsiyah saçlıymış. Ama ne yazık ki kraliçe çok geçmeden ölmüş. Kral yeniden evlenmiş. Yeni kraliçe çok güzelmiş ama kibirli ve kıskanç bir kadınmış. Sihirli bir aynası varmış ve her gün sihirli aynasına sorarmış. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada? Ayna her defasında sizsiniz kraliçem dermiş. Ama Pamuk Prenses büyüyüp 18 yaşına geldiğinde ayna bu kez şöyle cevap vermiş. Pamuk Prenses sizden 1000 kat güzeldir ey kraliçem. Kraliçe kıskançlıktan deliye dönmüş. Saray avcısına emir vermiş. Onu ormana götür ve onu orada öldür demiş. Gel gör ki avcı Pamuk Prenses'in güzelliğinden çok etkilenmiş. Bu yüzden ona kıyamamış, kaçması için izin vermiş. Genç kız ormanda saatlerce yürümüş. Sonunda küçük bir kulübe bulmuş. İçeri girmiş. Her şey minicikmiş. Minik tabaklar, sandalyeler, yataklar. Bu ev Yedi Cücelere aitmiş. Akşam cüceler eve gelince onu bulmuşlar. Pamuk Prenses başına gelenleri anlatmış. Cüceler çok üzülmüş. Demişler ki, "İstersen burada bizimle kalabilirsin ama dikkatli ol. Kraliçe seni arayabilir." Pamuk Prenses memnuniyetle kabul etmiş. Günler geçerken kötü kraliçe yine sihirli aynasına sormuş ve onun hala yaşadığını öğrenmiş. Onun üzerine kraliçe kılık değiştirerek Pamuk Prenses'i öldürmeye karar vermiş. Kraliçe yaşlı bir satıcı kadın gibi kulübeye gelmiş. Elinde parlak bir korse varmış. "Güzel kızım, bu güzellik kemeriyle daha da zarif görünürsün," demiş. Pamuk Prenses kabul etmiş ama kraliçe korseyi öyle sıkı bağlamış ki genç kız nefes alamaz olmuş ve yere yığılıp kalmış. Cüceler Pamuk Prenses ölmeden yetişip kemeri çözmüş ve onu hayata döndürmüşler. Bir süre sonra kraliçe sihirli ailesinde Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenmiş. Öfkeden deliye denen kraliçe Pamuk Prenses'i öldürmek için yeni bir plan yapmış. Kraliçe yine bir seher satıcı gibi gelmiş ve tarak satmak istemiş. "Ne güzel saçların var, şu tarakla daha da parlar," demiş. Tarağı saçına değdirir değmez Pamuk Prenses yine yere düşmüş. Cüceler akşam eve geldiklerinde onu yerde bulmuşlar. Büyülü tarağı saçından çekip alınca Prenses yeniden hayata dönmüş. Kraliçe sihirli aynasından Pamuk Prenses'in hala yaşadığını öğrenmiş. Yeni bir planla kulübenin yolunu tutmuş. Bu kez yanında yarısı kırmızı, yarısı beyaz zehirli bir elma varmış. Kırmızı tarafı zehirliymiş, beyaz tarafı kendi ısırmış. Bunu gören Pamuk Prenses elmanın zehirsiz olduğuna inanmış ve kırmızı tarafını yemeye başlamış. Böylelikle yere yığılmış yine. Cüceler bu kez ne yaparlarsa yapsınlar onu uyandıramamışlar. Onu toprağa gömmeye de kıyamamışlar. Camdan bir tabuta yerleştirmişler. Haftalarca başında beklemişler. Bir gün ormanda ağlanan genç bir prens gece olduğu için sarayına gidememiş, evde cücelerin kulübesine sığınmış. Orada Pamuk Prenses'i görmüş ve hikayesini öğrenmiş. Pamuk Prenses'in hikayesinden ve güzelliğinden o kadar etkilenmiş ki yedi cüceleri bin bir dil döküp prensesi sarayına götürmesi için ona vermelerine razı edebilmiş.
Tabuta koydukları at arabası bir taşın üstünden atlamış. O anda Pamuk Prenses'in boğazına takılmış olan elma çıkmış. Pamuk Prenses nefes almaya başlamış. Prens ona olanları anlatmış. İki genç birbirine aşık olmuş ve evlenmeye karar vermişler. Kısa süre sonra büyük bir düğün yapılmış. Pamuk Prenses'in üvey annesi kötü kalpte kraliçede davetliymiş. Prens ve ülkenin kralı olan babası kraliçenin daha önce yaptıkları kötülükleri öğrenmişler. Kraliçe Pamuk Prenses'e karşı yaptığı kötülükler yüzünden tutuklanmış ve hapse atılmış. Pamuk Prenses, prensle birlikte mutlu bir hayat sürmüş. 7 cüceleri de unutmamışlar. Sürekli ziyaretlerine gidip onlara yardım etmişler. Ülkelerinde sevgi, dürüstlükle, adaletle hüküm sürmüşler ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.